Merhaba, bugün Konya'nın Karapınar ilçesindeki obrukları görmeye gideceğim. Daha önce ben de hiç obruk görmedim, yani hayatımda ben de ilk kez obruk göreceğim. Biraz tehlikeli bir yolculuk da olacak, yakınlarına gireceğim, obrukları çekmeye çalışacağım, görmeye çalışacağım onları. Kendime göre bir rota oluşturdum. Obrukhan'dan başlayıp Karapınar'a gideceğim, oradaki Meke Gölü'nü göreceğim, aradaki güzel obrukları gezeceğim. Hadi yolculuğumuz başlasın. Şimdi Konya'dan çıkıyorum ve yaklaşık olarak 70 kilometre yolum var. Ondan sonra Obrukhan'a ulaşmış olacağım. Burası Konya'dan Aksaray'a giden yol. Ben Aksaray'a kadar gitmeyeceğim. Aksaray'la Konya'nın hemen hemen ortası, yarısına kadar gideceğim. Obrukhan'ı göreceğim. Orada gerçek hedefim Karapınar'a gitmek. Çünkü gerçekten obrukların sayısının en fazla olduğu yer Karapınar. Ben de Karapınar'a gideceğim. Fakat Aksaray'la Karapınar arasındaki yolda çok fazla obruk var. Bunları göreceğim. Şimdi Kızören beldesine geldim. Buradan artık ara yoldan çıkmam lazım. Ara bir yola girmem lazım. Evet, ana yoldan çıkalım. Ana yoldan çıktım ve yaklaşık 5 kilometre yolu içeride olan Kızören obruğuna doğru ilerliyorum. Yolun kenarında bir de güneş enerji santrali var. Gerçekten bence bu bölge için yapılmış olan güzel yatırımlardan birisi. Ve ilk hedefime geldim. Burada eski tarihi bir han var. Ve etrafında bir yerde de obruk var. Onu görmeye çalışacağım. Arabayı buraya park edip yürüyerek gitmek istiyorum. Sanırım hemen şu arka taraf. Bu tarihi eski hana geldim. Ama sanırım hala bir tadilat devam ediyor burada. Fakat benim işim zaten şu arka tarafındaki obruk. Buradan devam ederek obruğa doğru ilerliyorum. Bu tarihi hanın yanında da bir yol var zaten. Buradan arabayla da obruğa kadar gidilebiliyor. Zaten çok yakın. Ama ben çok bilmediğim için çok güvenemedim. Zaten bu yolda buraya girince gördüm. Ve evet. İşte benim gördüğüm ilk obruk bu. Ufak bir şey diye tahmin ediyordum ama tahminimden biraz büyük bir şeymiş. Acaba içinde su var mı? Oo. Felaket bir şey. Neyse, şu bastığım yerler kayalık. İşte benim gördüğüm ilk obruk. Sanki korku filmlerinden çıkmış gibi. Orada bir tesis bile yapılmış. Bir şeyler var orada. Acaba oraya kadar inilebiliyor mu? Şöyle etrafını göstereyim. Hemen hanın bitişiğinde yanında yerleşim yerleri var. Yani bu kadar yerleşim yerlerine yakın bir yerlerde artık obruklar oluşmaya başlamış. Bu zaten tahminime göre çok eski bir obruk. Yani yeni obruklardan değil. Hemen şu yanına, dibine kadar inebiliyorsunuz obruğun. Araba yolu da var. Şimdi ben şurayı merak ediyorum. Buradan acaba aşağı inilebiliyor mu? Oraya bakmam lazım. Karapınar bölgesinin en büyük sorunlarından biri şu anda bu. Tarım yerlerini vuruyor, yerleşim yerlerini vuruyor. Hiç olmadık yerlerde obruk çıkıyor. Şöyle biraz daha aşağılara inmeye çalışacağım ama bazen bastığım yerlerin altı da boşluk mu acaba? Çünkü şu kenarların altı hep boşluk. Sanırım biraz daha içeriden gitsem iyi olacak. Bence özellikle tam burası obruklara neden çok fazla yaklaşılmaması gerektiğini anlatan en güzel örnek. Çünkü çok kenarların altı resmen boş oluyor.
Gördüğünüz gibi şu ileriye doğru uzanan yerin altı tamamen boşluk. İlk çökecek yerlerden biri burası. Daha sonra yana doğru ilerleyecek ve tamamen düzleşecek. Ama görüntü olarak gerçekten korkunç. Burası da altı boşluk olan yerlerden birisi. Dediğim gibi burası eski obruklardan. Burada zaten bayağı bir şeyler yapılmış. Yani su taşıma için bir hat yapılmış. Muhtemelen buraya dolan suyu çekmişler. Merdivenler falan da var. Şimdi bu merdivenlerden aşağı inip biraz daha yakından bakmak istiyorum. Çünkü merdiven yaptılarsa bu bölgenin sağlam olduğunu tahmin ediyorum. Çok ilginç ya. Yani toprağın durup dururken bu şekilde birden çökmesi ve bunun yerleşim yerlerine bu kadar yakın bir yerde olması çok ilginç gerçekten. Burada da bayağı bir yerler yapılmış yani. Hemen şurada bir bina inşa edilmiş. Şu kenardan da obruğu çekip daha sonra sıradaki yere gitmek istiyorum. Çünkü bugün gitmem gereken bayağı bir yer var. Yemin ediyorum çok korkutucu. Korku filmlerinden çıkmış gibi. Bir yuvarlak delik ve içi su dolu. Kızören obruğu, Obrukan obruğu. İkisi de denilebiliyor ama daha çok Kızören olarak biliniyor. Bu yerleşim yerlerine yakın bir obruktu. Şimdi tarlaların olduğu yerdeki obruklara gidelim ve bu obruklar neden oluşuyor? Orada biraz daha detaylı anlatmaya çalışayım size. Çok güzel ya ve çok korkutucu. Şimdi geri dönme zamanı, buradan çıkalım. Kızören obruğu bu şekildeydi. Şimdi sırada diğer obruk var. Hadi ona geçelim. Şimdi de buranın Esentepe beldesi var. O beldeye gidip oradaki Meyil obruğunu göreceğim. O da sulu bir obruk. Şimdi hadi beraber oraya gidelim. Konya ve Aksaray'ı bağlayan yoldan ayrılıp Karapınar yönüne doğru ayrılan yola doğru girdim. Bu yol yani resmen obruk tarlası gibi. Burayla Karapınar arasında yüzlerce obruk var. Yolda giderken göstereceğim. Sağlı sollu obruklar olacak. Bazen öyle bir yerde size konum atacağım ki hem sağımda hem solumda 2-3 tane obruk olan yerler olacak. İrili ufaklı. Ben şimdi büyük olan Meyil obruğuna gideceğim. Esentepe beldesindeki. Orada da 2-3 tane obruk var ama Meyil obruğu büyük obruklardan birisi. Ona gideceğim. Buradan Karapınar'a kadar bu ara yolla gideceğim. Yaklaşık 60-70 kilometre sanırım. Daha sonra Karapınar'da Mekke Gölü'nü göreceğim. Oradan tekrar Konya'ya geri döneceğim. Şimdi yol Esentepe Meyil obruğu. Kızboğan mı? Bu köyün ismini hiç sevmedim. Şimdi de Meyil obruğundayım. Bu obrukta da sanırım Tarım Bakanlığı bir çalışma yapmış. Şimdi biraz daha yakından inceleyelim burayı. Dediğim gibi burası su olan bir obruk ve sanırım Tarım Bakanlığı da bunu sulama amaçlı kullanmış. Şimdi bu obruğu da biraz daha yakından görelim. Bu sanırım diğerinden daha da büyük, yani ilk gördüğümüz Kızören obruğundan daha da büyük bir obruk. Hadi umarım su olur. Biraz güzel görüntü olur ama evet, varmış. Gözükmeye başladı. Burası da çok büyük bir alana yayılmış gerçekten. Sulama amaçlı kullanılıyormuş fakat artık buradaki su da bayağı bir azalmış. Şöyle biraz daha yakından inceledikten sonra bu obruktan da ayrılalım.
Arazinin bu tarafının meyilli olmasından dolayı mı bilmiyorum. Meyil obruğu denmiş. Çok büyük bir alana yayılmış. Evet, bu bölgenin manzarası çok güzel. Bu obruk diğer obruğa göre çok korkutucu değil. Yani güzel bir obruk burası. Baksanıza, yani kenarına kadar, suyun kenarına kadar inebilirsiniz. Ayağınızı suya sokabilirsiniz. Güzel bir obruk. Ama işte bu obrukların oluşmasının nedeni, bölge artık çok kurak bir bölge. Eskisi kadar yağış almıyor. Mevsimler kurak geçiyor. Tarımı gördünüz zaten. Her yerde mısır ekiliyordu. Mısır suyu seven bir bitki. Çok fazla su tüketiyor mısır. Yani esasında bu bölgeye çok uygun değil. Fakat bölge halkı mısır üretiyor çünkü devlet mısıra teşvik veriyor. Onun yerine buğday üretilse tabii ki daha güzel olacak. Çünkü buğday daha az su tüketiyor. Çok fazla su tüketen mısır ekilince yeraltı suları da çekiliyor. Çünkü yağış yok, çok fazla su tüketimi var. Yeraltı suyuna kuyu vuruluyor, yeraltındaki sular gün yüzüne çıkartılıyor, mısırda kullanılıyor. Fakat yağış yok, yeraltı suları azalıyor. Yeraltı sularının olduğu boşluklara, küçük mağaralarda da çöküntüler meydana gelince gördüğünüz gibi bu sonuç oluyor. Dediğim gibi burası yine güzel bir obruk. Çok korkutucu değil. Az önceki daha korkutucuydu. Belki bundan sonra gideceğimiz Çırablı obruğu daha korkutucu olacak, bilmiyorum. Ama işte durum bu. Sulama amaçlı kullanılan bu obrukta bile su artık dibe kadar inmiş. Yani neredeyse su bile yok bu obrukta. Bilmiyorum bu sorun nasıl çözülecek ama su gitgide azalıyor. Şimdi beraber Çıralı obruğuna gidelim. İşin ilginç yanı, bu obruklar da yerleşim yerlerine o kadar yakın ki, bakın burada obruk, hayvancılık yapılan bir köy var burada. Hemen yanında da büyük bir obruk. Çok ilginç. Şimdi yine ara tali bir yola girdim. Buradan da Çıralı obruğunu görmek için bu yola girdim. Burası da Çıralı obruğu. Yolu en sapı olan, en kötü olan burası çıktı obrukların içinde. Burası da gerçekten büyükmüş. Bu bölgede irili ufaklı obruk oluşumları devam ediyor. Zaten haberlerde de duyuluyor. Yeni bir obruk oluştu. İşte burada yeni bir obruk oluştu. Genelde de Karapınar bölgesi zaten. Bakalım Çıralı obruğu nasıl bir şeymiş. Ben de bugüne kadar hiç obruk görmemiştim. Bugün bu benim 3. obruğum oldu. Bakalım karşımıza daha sonra neler çıkacak. Çok büyük ya, yani. Gerçekten çok büyük. Toprak çökmüş. İçinde su da yok. Zaten yerleşim yerlerinin ne kadar yakın olduğunu siz de görüyorsunuz. Hemen burası yerleşim yeri. Şurada evler var. Ama burada toprak çökmüş. Çok ilginç. Geçelim sıradaki obruklara, diğerlerine. Bu bölgede de yani çok kurak bir bölge. Ağaç yok, yeşillik yok. Tabii artık gördüğünüz gibi su da yok çünkü yeraltı suları artık epey bir çekiliyor. Şimdi yol üstünde Karapınar var. Önce Karapınar'a geçeceğim. Oradan da Mekke Gölü'ne gideceğim. Daha doğrusu ilk istikametim Mekke Gölü. Tabii Karapınar'a geçerek gideceğim. Daha sonra da İnoba obruğu var. Oraya gideceğim. Ve bugünkü gezim böylelikle bitmiş olacak. Şimdi istikamet Mekke Gölü. Şimdi yolda giderken çok ilginç bir şey gördüm, durdum. Gördüğünüz gibi burası Konya-Aksaray yoluyla Karapınar'ı bağlayan yol. Ve bu tali yolun hemen şurasında, görebiliyor musunuz bilmiyorum, bir obruk var. Şimdi ben de ona doğru gideceğim. Yani artık dediğim gibi yerleşim yerlerinin o kadar yakındaki, gördüğünüz gibi bu yolun hemen yakınında orada bir obruk oluşmuş. Etrafında çevirmişler. Bu kadar yakın yerde, yani yola, insanların yaşadığı yerlere. Bir yandan da yürürken önüme dikkat etmeye çalışıyorum çünkü böcek, yılan, ne bileyim bunun gibi şeyler de çıkabilir karşıma. Ama gördüğünüz gibi yola hemen çok yakın bir noktada böyle bir obruk oluşması, yani yolu da tehdit ediyor bu obruklar.
Tehlikeli bölgeye girilmez. Derinliğini göremiyorum. Şuradan hemen bir kısa bakış atıp çıkalım. Tam burada tel örgünün altından geçerken yanlışlıkla mikrofonum kapanmış. Obrun içinde uçuşan kuşları ve beni görünce kaçmaya başlayan bir tilkiyi görüyorum. Neyse ki tilki kendine bir çıkış yolu bulmuş. Obruk'tan ayrılıyorum ve Karapınar yönüne doğru devam ediyorum. Yolda otostop yapan Mehmet ile karşılaşıyorum ve onu aracıma alıyorum. O da bana mısır tarlalarının içinde olan bir obruğu göstermek istiyor. Şimdi hiç bilmediğim yeni bir obruğa doğru onunla beraber gidiyorum. Yeni bir obruk daha. Bunun ismi var mıydı Mehmet, biliyor musun bunun ismini? Bunun ismi yok herhalde. Yok mu? Baksana buralar da çok büyük Mehmet ya. Hala kenarlardan bak böyle çökmeler falan devam ediyor burada. İyi olmuş bunu böyle etrafını tel örgüyle çekmişler de. Çok tehlikeli ya yani. Şurada kablolar falan şeyler değil mi? Sulama hortumları varmış önceden bunun üstünde. Onlar hep şey yapmış. Tamam Mehmet gidelim. Burası da güzelmiş. Bayağı büyükmüş ya. Ya gidelim hadi. İnsan tedirgin olur burada ya, bu kadar obruk mesela tarlada bağlı, şu tarlada çalışan hemen yanında obruk var yani kendi tarlasına da çıkabilir, böyle şey olur. İşte mecbur ya, yapacak. Gerçi doğru diyorsun, ona da alışıyorsun, yapacak bir şey yok. Mehmet'i Karapınar'da bırakıyorum. Ve şimdi Karapınar'dayım. Mekke Gölü'nden önceki son durak artık burası da. Daha sonra buradan Mekke'ye de Gölü'ne gideceğim. Oradan da İnoba Obruğu, obrukların içindeki en korkutucu olan sanırım. Oraya geçeceğim. Şimdi Mekke Kırter Gölü'nün olduğu yere doğru döndüm. Karapınar ana yolundan ayrılıp. Buraya da ilk kez geliyorum. Yani bu Mekke Gölü'ne de uzun zamandır gelmek istiyordum. Fakat ilk kez geliyorum. Burası Karapınar'ın nazar boncuğu. Çünkü nazar boncuğu şeklinde bir görüntüsü var. Tabii içinde su olduğunda daha güzel bir görüntü oluyor. Temmuz ayında o su olacak mı bilmiyorum ama bakalım neyle karşılaşacağız. İşin aslı bu Mekke Krater Gölü'nün dibine kadar arabayla gelebildiğimizi bilmiyordum. Demek istiyorum. Tabi burada da artık su kalmamış. Girişte de şey yazıyordu, milli parklar tarafından aşağı inmek yasak diye yazıyordu. Yani bu Mekke Krater Gölü'ne sadece buradan bu şekilde bakılabiliyor. Güzel bir yermiş fakat eskiden güzel bir yermiş. Şimdi burası su dolu olsaydı çok daha güzel olurdu.
Gördüğünüz gibi artık bu bölgede kuraklık fazlasıyla yaşanıyor. Artık Meke Gölü'nde bile su yok. Bu da zaten bölgedeki yeraltı sularının eksildiğinin en büyük göstergesi. Gördüğünüz gibi zeminde su yok. Su daha da altlarda. Suyu çıkarmak artık daha da maliyetli. Buradaki çiftçiler için ürün üretmek daha da maliyetli dolayısıyla. Bu maliyetlerde her şeye yansıyor. Yani hepimize yansıyor. Ürünler çok fazla fiyatla üretiliyor. Devletin de buraları kurtarmak için tabii ki çalışmaları var. Fakat bu çalışmalar hem çok yavaş ilerliyor hem de çalışmalar sırasında yaşanan göçüklerden dolayı çalışmalar sık sık duruyor. Yani ama sonuçta bu güzelliklerin kurtarılması lazım. Yani Meke Gölü sonuçta milli bir park. Yani hepimize ait bir milli park. Milli bir güzellik. Buraları tekrar kurtarmamız lazım. Ama işte bu bölgede yaşanan en büyük sorun su yok. Yeraltı suları daha da aşağı iniyor. Ve yeterince yağış almıyor. Bir kuraklık var. Kuraklık hakim. Umarım düzelir. Ne diyelim. Fakat şu bir gerçek ki su lazım. En büyük sorun su yok. Nasıl olacak, nasıl kurtarılacak bilmiyorum. Şimdi görmek istediğim son bir yer var. İnoba Obruğu. Bu obrukta son yer. Gideceğimiz, bugünkü gezimde gideceğimiz son yer. Şimdi beraber oraya gidelim. Ve burası da İnoba Obruğu. Bu da gerçekten büyük bir obruk. Burası da yerleşim yerlerine çok yakın. Gördüğünüz gibi hemen şurada yine hayvancılık ve tarımla uğraşan köylüler var. Yani hemen burada köy var. Ama yakınında da bu şekilde bir obruk var. Bu obrukta gördüğünüz gibi mesafeyi çok uzun tutmuşlar. Çünkü bu obruk daha yeni oluşmuş. Yani bu daha yana doğru açılacak diye tahmin ediliyor. O yüzden buraya girmeyi çok tercih etmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok geniş tutulmuş. Yeni oluşmuş. İçeri doğru, alta doğru genişleyen bir hun şeklinde ama şu an daha ileri gidersem bastığım yerlerin boşluk olacak, altı boşluk olacak ve bu da çok tehlikeli olacak. Ondan dolayı bu İnoba Obruğu'nu sadece bu şekilde görüntüleyebileceğiz. Şu anda da görüldüğü gibi alt tarafları yanlara doğru boş. Yani yanların alt tarafları boş. O yüzden burası obruklar içindeki tehlikeli obruklardan birisi. Yani insanın ayağının bastığı yer güven vermemesi gerçekten çok kötü bir şey. Şu an aklıma şey de geliyor. Acaba bu boşluk buraya kadar da uzanıyor mudur diye geliyor. Ama umarım uzanmıyordur. İşte Karapınar'ın son zamanlardaki sorunlarından birisi bu obruklar. Hemen burada yine bir yerleşim yeri var. Burası da İnoba Obruğu'ydu. Burası bugünkü gezimde son yerdi. Artık eve dönme zamanı geldi.